Hazır yufkalarla el açması lezzetinde muhteşem bir börek yapıyoruz. Çıtır çıtır ve inanılmaz lezzetli oluyor. Sırrı sosunda gizli. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Böreğimizin öncelikle iç harcını hazırlayalım. İç harcı için 3 çeşit peynir kullanacağım. Lor, köy peyniri ve kaşar peyniri. Sizler dilediğiniz iç harcıyla bu böreği yapabilirsiniz. Üzerine biraz maydanoz ekledim ve bir tane yumurtanın akını ekliyorum ki peynirler eridikten sonra dışarıya taşmasın. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Daha sonra da sosumu hazırlayacağım. İç harcını peynirli yapacağınız böreklerde sizlere tavsiyem mutlaka 1-2 çeşit peyniri karıştırın. Diyelim ki sadece elinizde lor peyniri var. O zaman lor peynirinin içerisine önce kuru soğanı güzelce kavurun. İçerisine baharat ve biraz tuz ekleyin. Daha sonra da peynirle harmanlayın. O şekilde de iç harcınızı hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Gelelim sos kısmına. Bu sos sayesinde gerçekten yaptığımız tüm börekler el açması lezzetinde oluyor. Sosunda ne var? 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 adet yumurtanın beyazını iç harcında kullandım. Yani sosunda bir tam yumurta, bir de bir yumurtanın sarısı var. 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Sosumuzun püf noktası içerisine eklemiş olduğumuz undur aslında. Önce o malzemeleri güzelce karıştırdım. Daha sonra içerisine bir şişe maden suyu ekleyip güzelce karıştırdım ve sosumuz hazır. Bu tarifim için toplamda 7 tane yufka kullanacağım. Yufkalarım çok ince değil, kalın biraz. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Yufkalarım kalın olduğu için sosunda 1,5 su bardağı süt kullandım. Eğer kullanacağınız yufkalar ince ise 1 su bardağı süt yeterli olacaktır. Şimdi ilk etapta 1 adet yufkayı tezgaha serdim ve üzerini biraz sosladım. Çok aşırı ıslatmamıza gerek yok. Fırçayla sosunu her tarafına sürelim ve dört bir tarafını şöyle 3-4 parmak genişliğinde içeriye doğru katlayalım. Yufkanın 4 tarafını da içeri doğru katladıktan sonra bir ucuna iç harcımızı yerleştirelim ve saralım, rulo yapalım. Rulo yaparken ne çok sıkalım ne de gevşek bırakalım. Güzelce sardıktan sonra tepsiye dizeceğiz. Tepsiye dizerken ben biraz böyle kol böreği şeklinde dizdim. Sizler dilerseniz yuvarlayarak da tepsiye dizebilirsiniz. Tepsiye de pişirme kağıdı serdim. Pişirme kağıdının üzerine tüm yufkalar bitene kadar aynı şekilde hazırlayıp sarıyorum ve tepsiye diziyorum. Ben bu böreği bir gece öncesinden hazırladım. Genelde bu tarz börekleri bir gece öncesinden yaparım. Ertesi gün misafirlerin gelmesine yakın pişiriyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi mutlaka ama mutlaka yapın. Emin olun favori böreğiniz olacak. 7 yufkanın hepsini de aynı şekilde sarıp tepsiye dizdikten sonra geriye kalan tüm sosu kaşıkla böreklerin üzerine döküyorum. Sos miktarı gözünüze fazla gelmesin, tam denk geliyor. Başta çokmuş gibi görünebilir ama gerçekten tam denk geliyor. Başta da söylemiştim, eğer yufkalarınız ince ise, çünkü ince yufkaları her yerde bulmak kolay değil. Eğer ince ise 1 su bardağı sütle sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Ama değilse, benimki gibi kalınsa 1,5 su bardağı sütü ekleyebilirsiniz. Yufkaların üzerini streçledim, dolaba aldım ve bir gece boyunca buzdolabında beklettim. Ertesi sabah streçini çıkardım. Şimdi de önceden ısıtmadığım 180 derece alt üst fansız ayarda yaklaşık 50-55 dakika pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Bu arada böreği sarıp streçledikten sonra dilerseniz derin dondurucuya da atabilirsiniz. Büyük derin dondurucularınız varsa o şekilde de hazırlayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Ve çıtır çıtır el açması lezzetinde kolay böreğimiz servise hazır. Lezzetini sizlere anlatamam. Bu böreği dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Hepsiyle de çok lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm sosunu çekmiş ve çıtır çıtır bir börek olmuş. Dediğim gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Söylediklerimin dışına çıkmadan yapın lütfen. Bugün sizlere el açması lezzetinde çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapacak olanlara afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.